Aslında hepimizi ilgilendiren bir soru bu. Yeni bir hayata başlamak mümkün mü? Cesareti olmayanlar biraz ürkek davranıyor. Soru daha ağızlarına gelmeden burada bir yerde kayboluyor ve hemen normal hayatlarına geri dönüyorlar. Ama herkes için bu geçerli değil. Bazıları bu soruyu bir kez sorduklarında daha önce bu soruya rast gelmemiş gibi yaşayamıyorlar artık. Peki bu doğru mu? Yeni bir hayata başlamak herkes için gerçekten mümkün mü? Önünde bir buton olsa, bastığın takdirde hayatını sıfırdan ele alıp her şeyi önem sırasına göre diziyor ve önemliler listene girmeyen her şeyi hayatından çıkartıyor. Uğraşlarınla alakalı odağını arttırıyor ve seni daha başarılı birine çeviriyor. Seni daha özgür, daha konforlu bir insana çeviriyor. Gereksiz, kalabalık her şeyden seni uzaklaştırıp yalnızca sevdiğin ve yalnızca önemli olanlarla seni meşgul ediyor. Seni her anlamda bir elit versiyonuna yükseltiyor. Bu butona basar mıydın? İşte minimalizm sana hem zihinsel hem nesnesel yeni bir yaşam modeli sunuyor. Minimalizm felsefi olarak bize ihtiyaç duyduğumuz şeylere odaklanıp ihtiyaç duymadığımız şeyleri hayatımızdan çıkarmayı öğütlüyor. Minimalizm insana değer katmayan veya herhangi bir amaca hizmet etmeyen her türlü şeyden uzaklaşmaktır. Minimalizm boş bir odada kilimin üzerinde oturup orada yemek yiyip, orada çalışıp, orada uyumak değildir. Bir şeylerden mahrum kalmak değildir. Hatta tam aksine önemli olan şeylerden mahrum kalmayı artık durdurmaktır. Yani sade yaşam kesinlikle bir şeylerin eksikliğini çekmek, bir şeylerden mahrum kalmak değildir. Gerçek anlamda neye ihtiyacın olduğunu kavrayıp önceliklerini belirlemektir. Azla yetinmeye çalışmak değildir kesinlikle. Azdaki kaliteyi keşfetmektir. Normal, standart bir insanın ıskaladığı, kaçırdığı, fark etmediği hayati önemli şeylere daha fazla alan açmak ve oradaki anlamları keşfetmektir. Mantıklı şeyler, ölçebilmek, takip edebilmek, önem sırasına göre dizebilmek, optimize etmek, gerekli olup olmadığını düşünmek, mantığını anlamaya çalışmak, muhakeme etmek, sorgulamak, bunlar insanın bence çok önemli soruları. Ama bilirsiniz televizyonlarda, sokaklarda bu sorularla çok ilgilenilmez. Yani insan zamanla bu soruları unutur. Ama bazı olaylarda bu soruları tekrar hatırlarız. Yüzleşiriz bu sorularla. 2019 yılının Ağustos ayında dünyanın en fakir köylerinden birisinde tam 15 gün geçirdim. O süreç benim daha önce arada çay kahve içtiğim, arada birbirimize böyle kaçamak bakışlar attığımız, az çoktur, minimalizm, sadelik, bu düşünce bulutuyla diyelim evlenme teklifim gibi bir şey oldu. Daha önce bilgi olarak olan şey bende deneyime dönüşmüştü. Sanki daha önce yüzmeyi hep kitaplarda öğrenmiştim ama orada geçirdiğim süreç beni denize atıp bizzat yüzme deneyimini bana yaşatmıştı. Türkiye'ye döndüğümde de daha önce zaten kendime yakın hissettiğim bu düşünce sistemine tamamen geçtim. Büyük bir evde yaşıyordum. 1+1 eve geçtim ve şunu istedim. Evde var olan her eşyanın orada olma sebebi olsun ve bana anlatacak bir hikayeleri olsun. Kıyafetlerim azaldı ama çok daha anlamlaştı. Çalışma ortamım küçüldü ve sadeleşti ama çok daha konsantre çalışmaya başladım. Görüştüğüm insan sayısını azalttım. Muhabbetler çok daha keyifli, çok daha anlamlı olmaya başladı. Alışverişlerimi, tüketimimi azalttım. Daha anlamlı şeyler, daha gerekli şeyler almaya başladım. Hayatımdaki gereksizliği, olmazsa olur şeyleri de azalttıkça geriye önemlilerin kaldığını, geriye daha lüzumlu şeylerin kaldığını ve bu kalan güzel şeylerin bana daha güzel bir hayat sunduklarını gördüm. Ve yıllardır birlikte yaşadığım bu insanı çok daha sevmeye başladım, çok daha anlamlı bulmaya başladım. Sözün özü bu değişim sürecinde yeni hayatımı çok daha sevdim. Hayal ettiğin yaşam olduğun yerde bekledikçe asla sana tesadüf etmeyecektir. Onu düşünmeli, planlamalı, inşa etmeli ve karşına çıkmaktan başka şansı kalmayana kadar çalışmalısın. Aslında bu felsefe bize hiç uzak değil. Gösteriş, mal biriktirme, bunlar televizyonla, dijital çağa geçmemizle birlikte ortaya çıkmış şeyler. Ondan öncesi bizim argümanlarımız tamamen sadelik üzerine kurulmuştu. Ama maalesef bu coğrafyanın zenginleri genelde eğitimsiz insanlardan oluştuğu için binlerce yıldır gelen Anadolu insanının o kadim sadelik kültürünü yok ettiler. Oysa soluduğumuz kültürde, dinde bize tamamen sadeliği nasihat ederdi. Çocuklara hep bir beden büyük alınırdı seneye giysin diye. Eskiyen şeyler önce toz bezi yapılırdı, sonra da paspas. Şimdi ise özellikle son 10 senedir ne olduğunu hiç anlamadığımız bir tüketim telaşı içine düştük. Sürekli bir şeyler alıyoruz. Mal koleksiyoncusuna döndü şehirli insan.
Dispozofobi diye bir hastalık çıktı. Mal biriktirme hastalığı. Ama satın aldığımız mallar da öylece beklemiyor. Onlar zamanla bize sahip olmaya başlıyorlar. Maddenin sahipliğine girdiğinde, komutayı maddeye verdiğinde senin mana sahalarına inmeni engelliyor. Dolayısıyla aslında manadan oluşan insan madde dünyasına saplandığı için manayla bağları kopmuş yeni bir türe dönüşüyor. Ben buna henüz doğamamış insan diyorum. Sadece yaşamaya çalışan, sadece anlık hazların peşinde koşan, farkındalığı hiç olmayan ya da minimumda olan insan türü. Karmaşık şeylerin güzel olduğunu düşünmek insanların ortak yanlışıdır. Bizim kültürümüz baştan aşağıya sorgulamak ve farkındalıkla dolu olmalıdır. Ve bizim dinimizde en büyük kelime her zaman akıl olmalıdır. Ve hem zihinsel hem nesnesel sadelik her zaman ön planda olmalıdır. Seküler ya da manevi hayat görüşün hiç fark etmez. Minimalizm senin için mükemmel bir model. Çünkü sade yaşamak insanla önemli olanla ilgilenmek için hem zaman hem sakin bir zihin hem de atmosfer verir. Sürekli daha çok tüketiyoruz ve trajikomik olan şu ki kimse bunun sebebini bilmiyor. Zaten tükettikçe kimsenin mutlu olduğu falan yok. Peki bana faydası olmayan bu kadar şeye neden sahip oluyoruz ki o zaman? Oysa ki hayat kalitesi sahip olduğun şeylerin sayısıyla değil kalitesiyle artar. Ve sahip olduğun zamanı verimli kullanabilmenle artar. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Bir şeylere sahip olmak tabii ki kötü bir şey değil. Ama bence herkes benimle hemfikir ki kendimizi dünya telaşına o kadar kaptırdık ki sağlığımız, kişisel gelişimimiz, zihin berraklığımız, hayallerimiz, gelecek planlarımız bunların hepsi ikinci plana atıldı. Peki bir şeyi, o şey yapan şeyleri ikinci plana atıp olsa da olur, olmasa da olur şeyleri birinci plana atarsanız ne olur? Kaos olur. Sadeleşip önemli olana yönelmedikçe bizim de hayatlarımızın varacağı yer orası. Kaos. Şahsi yorumum şu ki az çoktur felsefesi, minimalizm, sadeleşmeye çalışmak akıllı insanlar yetiştirir. Çünkü bu felsefenin temelinde sorgulamak, analiz etmek, karar vermek, şuurlu olmak, farkında olmak, araştırmak var. Bu hedef odaklı yaşamak olduğu için aslında toplumları da eğitebilecek bir yaşam modeli. Çünkü minimalizm kendiniz için önemli olanlara odaklanmaktır. Kim olursan ol, nerede yaşıyorsan yaşa. İnsan olduğunu hissetmek için bir fırsattır. Ama kontrolü ele alıp kendi hayatlarımız için karar vermeye başlamazsak hepimizin dönüştürülmek istediği insan modeli şu. Düşünmeyeceksin, tüketmeye alışık olacaksın. Mutluluğa sahip olmalarla ve satın almalarla ulaşabileceğini düşüneceksin ve önemli olanlara kendi içine çok az vakit ayıracaksın. Bu hiçbir zaman çözüm olmadı. Hiçbir zaman da çözüm olmayacak. Çünkü bu yaranı kaşıyarak rahatlatmaya benziyor. Ama bizim geçici rahatlamalara değil, kalıcı iyileşmelere ihtiyacımız var. İki kategori var. Nesnesel ve zihinsel. Bunu her zaman hatırına tutman gerekiyor. Çünkü eğer sadece nesne sadeliğinde kalırsan bu senin için yalnızca bir trende dönüşür ve sıkılınca vazgeçersin. Bu az çoktur felsefesinin zihinsel kısmını ben çok daha fazla önemsiyorum. Çünkü bu yaşam modeli gerçekten insan için var. Seni sana kazandırmak için. Seni gerçek senle buluşturmak için. Bir şeyleri, önemli olan şeyleri ölmeden önce farkına varabilmen için. Beni daha önceden de tanıyorsanız bu kanalda bu felsefenin daha çok zihinsel kısmına ağırlık vereceğimi tahmin edersiniz. Çünkü ders çalışma videolarımda bile bir yerlere düşünmeyi, farkındalığı, sorgulamayı mutlaka koyuyorum. Çünkü bence maddedeki gelişimin anlamlı olması için zihinde de bir gelişimin olması şart. Nesnelerdeki değeri bence manadaki çarpanlarla ölçebiliriz. Bu konuyla ilgili de size literatürdeki bilgilerin aynısını vermekten ziyade ağırlıklı olarak kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sağda solda gördüğün her şeyi çöpe atmayı lütfen düşünme. Neden değişmen gerektiğini anlamalısın. Neden bu sadeliğe ihtiyacın var? Bu sürecin sana iyi geleceğini, seni kendine getireceğini görmelisin. İnanmalısın demiyorum çünkü bu bir heves değil, bu bir trend değil. Günümüz insanının ilacı bu. İster bankada milyonları olan bir iş adamı ol, ister Anadolu'da bir ev hanımı ol. Ait olman gereken yaşam modeli bu. Bu bir inanç sistemi değil, bu bir yaşam modeli. Ve günümüzde inanılan tüm dinlerin merkezinde anlatılan yaşam tarzı budur. Maddede sadelik, zihinde sadelik, anlamın, keşfetmenin artması. Az çoktur felsefesi, minimalizm, aklına gelebilecek hayatının her alanına anlam katacak. Zaten bu hayattaki anlamı
kendindeki anlamı yakalamaya çalışma, keşfetmeye çalışma hareketidir. Çalışma alanını sadeleştirecek. Odaklanman artacak, çalışman artacak. Bu felsefe sana başarı getirecek. Yaşadığın alanda her gün gördüğün, enerjini çalan şeyleri fark edeceksin, evini düzenleyeceksin. Giydiğin şeyleri azaltacaksın ama mahrumlaşmayacaksın. Giydiğin şeyler daha anlamlı hale gelecek. Dijital hayatını düzenleyecek. Sana bir şey katmayan, her gün saatlerini çalan markaları, kişileri, konuları artık görmek istemeyeceksin. Manevi hayatını güzelleştirecek. Zihnini sakinleştireceği için, sadeleştireceği için, yüzeyde ıvır zıvırlar azalacağı için baktığında daha derinleri görebileceksin. Tüketime ağırlıklı değil, üretime ağırlıklı birine dönüşeceksin. Yiyeceklerden aldığın lezzetler, keşfettiğin, ürettiğin yemekler değişecek. Daha önce hiç dikkat etmediğin ama sana kötü hissettiren, enerjini tüketen insanları sana fark ettirecek ve çevreni güzelleştirecek. Yeteneklerini keşfedeceksin. Yeni hobiler edineceksin. Hedefsizlikten kurtulacaksın. Görece günlük yaşadığını hissettiğin saat miktarı artacak. Çünkü odaklanman, konsantrasyonun artmış olacak. Bir gün lazım olur diye alıp hiç kullanmadığın, sırf indirimde diye aldığın o illüzyonik düzenden seni çıkartacak. Maddi tüketimlerini azaltıp manevi üretimlerini arttıracaksın. Fazla eşyanın olmadığı ev, doğru şeylerin olmaya başladığı evdir. Gereksiz şeyleri azalttıkça hayatın içindeki gerekli şeyleri görmeye alışacaksın. Ve bu seni maddi manevi bir girişimciye dönüştürecek. Fazla şeylerin olmayacağı zihin, doğru şeylerin olacağı zihindir. Bunu keşfedeceksin. Zaman sınırlı. Onu bir başkasının hayatını yaşayarak israf etmeyin. Azdaki anlamı bulmak hepimize hak ettiğimiz o özgürlüğü vaat ediyor. Zaten birinin çıkıp artık bunu söylemesi lazım. Hepimiz bize dayatılan o hayatlardan sıkıldık. Hepimiz artık kendi seçimlerimizden oluşan bir hayat istiyoruz. Sahip olduğumuz tonlarca anlamsız şey yerine sahip olduğumuz her şeyin bir anlamı olsun istiyoruz. Ve yaşamımızdaki gereksiz şeyleri azalttıkça, önemsiz şeyleri azalttıkça önemli ve gerekli şeylerin su yüzüne çıkmaya başlayacağını hepimiz biliyoruz. Tüm bunlara bakıldığında hissettiğim şey şu. Ruhlarımız ve zihinlerimiz çok yoruldu. Reklamların bize gereksiz şeyleri sanki çok önemliymiş gibi anlatmalarından artık çok yorulduk. Yıllarca mutluluğa sahip olmalarla, satın almalarla ulaşabileceğimizi anlattılar bize. Dediklerini yaptık. İçimizdeki boşluğu doldurmak için sürekli bir şeyler aldık. Sürekli bir şeylere sahip olduk. Olan tek şey içimizdeki boşluğun büyümesi oldu. Onu doldurmak için tekrar satın almaya, tekrar sahiplenmeye başladık. İçimizdeki boşluk gitgide büyüdü ve bu bir kısır döngüye döndü. Modern hayat depresyona girdikçe harcayan, harcadıkça depresyona giren yeni bir insan modeli üretti. Dinginliğin ve huzurun merkezinde ancak sadelik olabilir. Hayatım boyunca mail ettiğim bu düşünceyi yaklaşık bir yıldır deneyimledikten sonra artık düşüncelerim çok netleşti. Yaşamım boyunca savunacağım şey bu olacak. Önümüzdeki süreçte her cumartesi günü öğlen 12'de bu kanalda minimalizme, sadeliğe, azdaki çoğu görmeye, hayattaki anlamı keşfetmeye, uygulayarak, sakinleşerek çalışacağız. Hem de öyle bir şeylerden eksik kalarak değil, yoksullaşarak değil, zenginleşerek yapacağız bunu. Müsvedde kağıtları bilirsiniz. Not alırken geçici olarak öyle sağına soluna bir şeyler karalarız. Çok değer vermeyiz onlara. Cumartesi günü yayınlanacak bu seriyle birlikte hep birlikte inşallah müsvedde hayatlar yaşamaktan kurtulacağız. Buralarda ol, sen de katıl bu maceraya. Çünkü hayat öylesine yaşamak için çok kısa. Right by my side like a monkey on my back. It's been a ride, we know we need it done. I guess you need the lows